Bu videoda piyasanın en iyi ve en ucuz amiral gemisini yani iPhone 14 ile iPhone 13'ü karşılaştıracağız demek isterdim. Ama iPhone 14 pek de beklediğimiz gibi gelmedi. Şu anda en büyük rakibi olarak iPhone 13 önümüze çıkıyor. Fiyatlara baktığımız zaman iPhone 14'ün 128 GB'lık modeli 31.000 TL'den, iPhone 13 ise 28.000 TL'den başlıyor. Baktığımız zaman aradaki fiyat farkı yurt dışı tarafında bir cihaz alsanız da $100 yani 2000 TL'lik bir fark söz konusu. Apple Türkiye garantili olarak da 3000 TL'lik bir farktan bahsediyoruz. Sizlerle beraber de iPhone 14 ile 13 arasındaki farkı vermeye değer mi değmez mi? Bunun üzerine konuşacağız. İlk olarak tasarımla başladığımız zaman dış taraftan baktığımızda her iki telefonun da aynı olduğunu söyleyebiliriz. Çok ufak kalınlık ve ağırlık farkları bulunuyor. Ağırlık tarafında iPhone 13 daha hafif bir şekilde karşımıza çıkarken kalınlık kısmında iPhone 14'ün 7.85 mm'lik kalınlığıyla biraz daha kalın olduğunu söyleyebilirim. Ama elde tutuş hissiyatı, malzeme kalitesi, kamera yapısı baktığımız zaman genel olarak tasarım açısından iki cihaz arasında bir farklılık göremezsiniz. Ekran tarafında da iki telefonumuzda 6.1 inçlik OLED Full HD Plus çözünürlük 460 ppi piksel yoğunluğuyla piyasadaki en kaliteli panellerden biri her iki cihazımıza da konumlandırılmış. Yine parlaklık konusunda da 1200 nit maksimum parlaklıkla HDR10, Dolby Vision gibi desteklerle her iki ekranda dolu dolu bir şekilde önümüze çıkıyor. Bu iki ekranın da bence 2022 teknolojisini düşündüğümüzde en geride kaldığı alanlar tazeleme hızı. İki cihazda da 60 Hz'lik bir panel yerine 120 Hz'lik ekranlar kullanılsaydı kesinlikle çok daha iyi olurdu. Performans konusunda maalesef ki her iki telefonumuzda da Apple A15 Bionic yongası konumlandırılmış. iPhone 14 ile iPhone 13 arasında bir nesil varken aynı işlemciyle karşımıza gelmesi bence kabul edilebilecek bir durum değil. İki telefonda da A15 aynı yonga seti var dedik ancak iPhone 14'te 5 çekirdekli GPU'ya sahip A15 Bionic'in kullanıldığını söyleyeyim. Burada performans açısından maksimum %18'lik bir fark söz konusu. Açıkçası genel kullanımda oyun performansı tarafına baktığımızda 13 ile 14 arasında hiçbir fark bulunmuyor. İki cihazda piyasadaki tüm Apple Arcade oyunları olsun, PUBG gibi yüksek grafikli diğer oyunlarda da en üst ayarlarda oldukça akıcı, pürüzsüz, stabil bir oyun deneyimi veriyor. Açıkçası iki cihaz arasında deneyim olarak en azından 3-4 sene kayda değer bir performans artışı kaybı olmayacak. Donanım kısmında iPhone 14'ün tek öne geçtiği alan RAM kısmı diyebiliriz. iPhone 13'te 4 GB, iPhone 14'te ise 6 GB'lık bir RAM bulunuyor. Ancak bildiğiniz gibi iOS çok fazla RAM miktarına ihtiyaç duyan bir sistem değil. iPhone 13'te çoklu sekmelerde arka planda veri tutma konusunda iPhone 14'ten geriye düşmüyor. 4 GB'lık RAM'in de iOS ekosistemi için en az 4-5 sene boyunca hiçbir problem yaşatmayacaktır. Kamera performansı olarak da diğer noktalarda olduğu gibi iki cihaz arasında çok minimal değişiklikler bulunuyor. Ana kamera noktasında iPhone 13'te, iPhone 14'te 12 megapiksellik kameralar kullanılmış. iPhone 13 f1.6 diyaframa sahipken iPhone 14'te f1.5'e düşüyoruz. Diyafram açıklığının artmasıyla ışığı daha iyi bir şekilde aldığını söyleyebilirim. Ultra geniş kameralarda bir farklılık bulunmuyor. 12 megapiksel f2.4 diyaframlı kameralar konumlandırılmış. Fotoğraf performanslarına baktığımızda düşük ışıkta az bir farkla iPhone 14 öne geçse de genel kullanımda fotoğraf detaylarında ışığın yeterli olduğu ortamlarda neredeyse fark yok diyebilirim. Video tarafında Action Mode haricinde bir değişimi göremiyoruz. iPhone 13'te çok kaliteli videolar çekiyor. iPhone 14'te aynı şekilde gayet iyi bir video performansına sahip. 4K 60 FPS'te de 1080p 30 FPS'te de çekseniz gerçekten profesyonele yakın düzeyde videolar çekebiliyoruz. Video yetenekleri noktasında da iki cihazın çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Kameradan bataryaya geçtiğimizde iPhone 13'te 3227 mAh'lik bataryayı görürken iPhone 14'te 3279 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Yani arada 52 mAh gibi gerçekten göz ardı edilebilecek bir fark söz konusu. iPhone 14 önde gibi gözükebilir ancak burada iPhone 13 Pro'lardaki 5 çekirdekli GPU kullanıldığından iPhone 14 özellikle oyun kullanımında veya performans gerektiren video edit gibi işler yaptığınızda iPhone 13 batarya performansında öne geçiyor. 20 Watt kablolu, 15 Watt kablosuz şarj desteği, bunun dışında adaptörün de kutu içeriğinden çıkmaması gibi detaylar da değişmedi. Acil durum ve kaza algılama özelliği haricinde iPhone 14 13'e nazaran net bir artı sunmuyor. Bana soracak olursanız iPhone 13 iPhone 14'ten çok daha mantıklı. 13 ile 14 arasındaki fiyat farkını vermektense bir AirPods alınabilir veya fotoğraflar, videolar konusunda daha profesyonel çekimler yapmak istiyorsanız iPhone 14 yerine iPhone 13 artı gimbal alabilirsiniz.
alabilirsiniz. Fakat iPhone 14'e çıkmışken 14 Pro'ya zorlayabilecek bir bütçem var diyorsanız aradaki farkı vermeye kesinlikle değecektir. iPhone 14 ile 14 Pro arasında kamera, performans, ekran, batarya her anlamda çok büyük uçurumlar var. Özetle iPhone 14 benim için bir hayal kırıklığı. Kesinlikle A16 Bionic ve en azından ana kamera tarafında 48 megapiksellik bir sensörü görmemiz gerekiyordu. Şu ana kadar çıkmış en sönük iPhone da iPhone 14 oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone 14 mü? iPhone 13 mü? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek, gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.